Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz bugün. Dondurucudan çıkarttığım erikle hazırladığım güzel bir tarifi sunacağım sizlere. Yazın erikleri dondurucuya attığımda söylemiştim. Kışın bu eriklerle sizlere farklı tarifler sunmaya çalışacağım diye. İşte ilk tarif gelsin. Gerçekten lezzet kıvamı yerinde bir tarif oldu. Sizlerle de bugün paylaşmak istedim. Umuyorum ki hazırladığınızda sizler de lezzetini çok beğeneceksiniz. 200 gram doğranmış erik kullandım. Erikleri birbirinden ayırıyorum. Küçük bir borcam içerisine almıştım erikleri. Birbirinden ayırdım. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Bir parça kabuk tarçının yarısını ekliyorum. Kokusu, lezzeti eriğe geçsin diye. Küçük boy bir limonun yarısının suyunu ekliyorum. Eriklerin üzerine düşen çekirdekleri tek tek aldım. Bunu belirtmek isterim. Tane tane gözüküyor ben limonu sıkarken. 200 dereceli fırında yaklaşık 30 dakika bekleteceğim. Her fırın derecesine göre farklılık gösterebilir. Eriğin sulu olmasına göre yine pişme süresi farklılık gösterebilir. 120 gram tereyağını kase içerisine almıştım. Buzdolabından çıkarttığım için sert kıvamlı tereyağı küçük parçalara ayırdım. İçerisine kaşık kaşık un ilave edeceğim. Pütürlü, normal kurabiye hamuru gibi olmayan turta hamuru gibi, turta hamurlarının üstünde böyle tane tane kar gibi olur ya, işte o şekilde. Pütürlü bir hamur elde edeceğim. Yaklaşık 10 yemek kaşığı un kullanacağım. Unu sürekli tereyağını ezerek ekleyeceğim. Güzel, kıvamı yerinde, çok da pratik bir tarif oldu. Ben akşam çayın yanına yaptım. Sizler dilediğiniz vakit hazırlayıp zevkle yiyebilirsiniz. Hele de benim gibi erik sevenlerdenseniz. Kışın yaz meyveleri özleniyor. Erik de bunlardan biri. Eğer ki dondurucunuzda erik varsa hemen hazırlayabilirsiniz. Kurutulmuş erikle de olur. Onu nasıl yaparsınız? Kurutulmuş eriğin içerisine biraz su ilave edersiniz. Biraz limon suyu, sonra benim gibi şeker ilave edip sonrasında fırına gönderebilirsiniz. Daha az bekletirsiniz fırında. Daha çabuk çıkartırsınız. Kontrol edersiniz sürekli görüntüsüne. Sonra hazırladığım işte bu karışımı üzerine eklersiniz. Pütürlü bir hamur elde ediyorum. Un ilave etmeye devam ediyorum. Çok da yağın yoğun olmaması gerekiyor. Tamamen una yedirilmiş pütürlü bir un kıvamı olması lazım. Az önce de söylediğim gibi toplamda kullandığım un miktarı 10 yemek kaşığı. Hazırladığım hamuru un ekleme işlemi bitti. Biraz daha karıştırıp tereyağını biraz daha ezip sonrasında dondurucuda bekleteceğim. 15 dakika dondurucuda bekleyecek hazırlamış olduğum tereyağlı un karışımı. İçerisine hiçbir şey eklemedim. Sadece tereyağı ve un. Biraz daha eziyorum. Elime yapıştığı için kaşıkla devam ediyorum bu aşamada.
Karıştırma işlemi bittikten sonra dondurucuya atacağım. 15 dakika bekleyecek. Bu arada erikler istediğim kıvama ulaştı, görüyorsunuz. Erikler yumuşadı. İçerisindeki hafif suyunu çekti. Yine de suyu var bu aşamada gözüküyor. 15 dakika dondurucuda bıraktığım tereyağlı un karışımını eriklerin üzerine döküyorum. Tarifin lezzetini sizlere şöyle anlatayım. Altında tam anlamıyla güzel bir hafif erik reçeli kıvamında daha mayhoş bir lezzet. Üstte de un kurabiyesi ve helva kıvamında kavrulmuş un, sadece şerbeti yok içerisinde. Helva kıvamında bir lezzet. Düşünün bu iki lezzetin birleşimini. Üstü kıyır kıyır, altındaki aroma nefis. Üzerine unu ilave ettikten sonra tekrardan 30 dakika daha beklettim. 30 dakika sonunda çıkarttım. Dilimlere ayırdım. Bir dilimin içerisinden çıkartacağım. Şu an çok sıcak. Dinlenerek daha kolaylıkla dilimlere ayırabilirsiniz. Sizlere daha yakından göstermek istiyorum. İnanılmaz bir lezzet. Mayhoşluğu, üzerindeki un kıvamı, unun dokusu, kokusu evi sardı, mis gibi hem erik hem de kavrulmuş unun lezzeti. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar sizlerle anlatıp paylaşmaya çalıştım. Lezzet garantili bir tarifi daha sizlerle buluşturdum. Umuyorum sıkılmadan izleyip tarifi beğendiniz. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Farklı, lezzetli, pratik tariflerde tekrar görüşmek üzere.